Fight, or we both die. Dostlarım, Kozmik'e hoş geldiniz. Değerli bir çizgi roman karakteri olan Red Sonja sinemalara geri dönüyor. Amerika'da vizyona girdi bu haftalarda. Büyük ihtimalle ülkemizde vizyona girmeyecek, benim takip ettiğim kadarıyla öyle bir plan yok. Tahminlerime göre de Amerika'da da çok uzun süre vizyonda kalacağını zannetmiyorum ve çok büyük bir gişede yapamayacak. Çünkü anladığım kadarıyla film çok büyük bütçelerle çekilmemiş ve B-movie tarzında kalacak bir film. Filmi niye bir dijital platform için çekmediklerini açıkçası ben de anlamadım. Çünkü şu anda Dynamite'ın The Boys'la beraber eli oldukça kuvvetliyken Red Sonja gibi kuvvetli bir karakteri herhangi bir dijital platformda daha çok finansmanla daha çok kitleye ulaşacak şekilde çekebilirlerdi. Ama sinema için çekmişler. Fragmanı seyrettiğimde fragman benim hoşuma gitti. Yani fragmanda çok sırıtan bir şey görmedim. Ama filmin IMDb'de ve Rotten Tomatoes'ta puanları düşük tabii biraz. Belki zamanla film seyredildikçe daha çok bu puanlar yükselebilir veyahut da göreceğiz onu zamanla. Dediğim gibi film şu anda saatim seyredemiyoruz ancak dijital ortama düştüğü zaman seyretme şansına ulaşacağız. Ama hikayesi iyi ise, çünkü Red Sonja sağlam bir karakterdir, hikayesi, oyuncuları ve sinematografisi iyi ise film oturup seyredilecek bir film olabilir diye geliyor. Böyle hissediyorum film için. Tabii bu Red Sonja'nın ilk beyaz perde macerası değil. 1985'te de yapılmış bir Red Sonja filmi var. O filme dönüp baktığımızda şöyle bir durum var. 1980'lerde Conan çekiliyor. Daha sonra Conan 2 ve Red Sonja çekiliyor. Yani bir nevi bir Conan üçlemesinin içine alabiliriz o filmi. Dino De Laurentiis yapımcılığında yapılan bu filmlerin ilk Conan çok iyi bir filmdi. Bugün bile kült diyebileceğimiz çok iyi, çok güzel, düzgün bir filmdi. Conan 2 ise kötü bir filmdi ve Red Sonja ise tamamen felaket bir filmdi. O yıllarda Brigitte Nielsen'in bir şekilde aktris olarak parlatılmak istenildiği bir döneme denk gelen bir film. Özellikle bir dönem Arnold ve Sylvester bu kadının peşinde bayağı bir koşuyorlar. Herhalde kendi nüfuzlarını da kullanarak kadıncağıza bu filmde başrolü veriyorlar. Ama film zaten çok kötü. Hikayesi kötü, sinematografisi kötü, yönetmeni kötü. Ve Brigitte Nielsen de kötü bir oyuncu olduğu için film yani felaket bir film oluyor. Hatta yani gişede ancak yapım masrafının yarısı kadar para kazanıyor ve çakılıyor. Bugün bazıları film için kült falan diyorlar da yok, o kültlük mertebesine, yani cringe kültlük mertebesine de ulaşamıyor. Film bugün bile oturup seyredilmeyecek kadar kötü bir film. Sonja, Robert Erwin Howard'ın yarattığı karakterlerden birisi. 1934 yılında bir hikayesi yazılıyor. Zaten tek bir hikayesi var. Howard, Conan'la beraber biliyoruz tabii ki kendisi yani yarattığı karakterlerin en meşhur Conan. 1934'te de kılıç ve büyü janrında değil de daha çok tarihsel bir hikaye yazıyor. Ve bu hikayede 16. yüzyılda Viyana kuşatması zamanında geçiyor ve Sonja dediğimiz karakter aslen Polonya, Rusya tarafında doğmuş büyümüş bir karakter ve Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Kılıç ve büyü janrında değil de daha çok tarihsel yapıda yazılmış bir hikaye ve Howard tarafından sadece tek bir hikayesi var aslında Sonja'nın. Howard'ın bu hikayesinden sonra Sonja'yı bir daha görmüyoruz tabii ki. Ta ki 1973'te Barbar Conan'ın 23. sayısında konu karakter olana kadar. Ama buradaki Sonja tabii ki aslında farklı, çünkü bizim Howard'ın yarattığı karakter 16. yüzyılda yaşarken buradaki Sonja
Conan'ın Hiboria çağında yaşayan bir karakter. Ama temel olarak hatlar aynı. Bir şekilde Marvel Sonya'yı Conan'ın Hiboria çağına entegre etmiş. Yani burada ben şöyle bir varsayımda bulunuyorum. Büyük ihtimalle Howard'ın karakterlerinin Conan'la beraber diğer karakterlerini de satın aldım Marvel'da o zamanlar ve baktılar ellerinde Sonya gibi aset var. Biz bu aseti normalde orijini 16. yüzyılda yaşayan bir karakter. Ama biz bu karakteri 16. yüzyılda çizgi romanını yaparsak ve içinde fantastik öğeler olmazsa çok tutmaz böyle bir çizgi roman. O zamanlar için tutacak bir çizgi roman değil. Büyük ihtimal böyle düşündüler ve biz bunu bir şekilde Conan'ın çağına entegre edelim ve böyle bir karakter yaratalım dedi. Buradaki ironi şu aslında Marvel'ın Sonya'sı Hirkanyalı ve Hirkanyalı da Hiboria çağında Türkler ve Moğolların olduğu ırka mensup birisi anlamına geliyor. Aslında o tam tersine Howard'ın Sonya'sı Türklere karşı savaşmıştı. Böyle bir ironi var ikisi arasındaki fark. Bu karakter zaman zaman Conan maceralarında gözüktükten sonra bayağı tutuyor. Böylece 1975 ve 79 yılları arasında Sonya'nın kendi kitapları çıkıyor. Mini seriler bazında birkaç tane ayrı ayrı maceraları çıkıyor. 1979'a kadar da böyle sürüyor ve bayağı da tutuyor o zamanlar için. O zaman kitapları 80'lerde Türkiye'de Alfa Yayınları tarafından da yayınlanmıştır. Ben çocukluğumda okumuştum o kitapları ve gayet iyiydi Sonya hikayeleri. Biraz daha Conan'la karşılaştırdığımızda biraz daha fantastikti tabii ki Sonya'nın hikayeleri. Marvel'daki Sonya'nın orijinal hikayesi de zaten fantastik bir şekilde başlıyor. Ailesi yağmacılar tarafından öldürülüyor. Kendisi de tecavüze uğruyor ve ölüme bırakılıyor. Sonra ormanda bir tanrıçayla karşılaşıyor. Tanrıça ona bir yemin ettiriyor ve yemin karşılığında ona güçler veriyor. Ve bu şekilde savaşçı Red Sonja doğuyor ve Hiboria çağında at koşturmaya başlıyor. 79'da Sonya'nın yayınları bitiyor ve 90'larda bildiğiniz gibi Marvel krize girmesiyle beraber artık Sonya'yı telif haklarından da vazgeçerek yayınını da durduruyor. Biz Sonya bu sefer tamamen bitti. Çizgi roman tarihinin sayfalarına gömüldü derken uzun süren bir sessizliğin arkasından 2005 yılında Dynamite Comics ile beraber Sonya tekrar hayat buluyor. Tekrar hayatımıza giriyor. Dynamite Comics Marvel'ın yaptığı altyapıyı bozmadan aynı şekilde devam ediyor. Karakteri çok fazla değiştirilmiyor. Başka yönleri çok kaymıyor ve sadece karakteri daha böyle bir karanlık bir ortam ve daha yetişkin var bir çizgi roman sunuyor bize. Burada Dynamite Comics'e de bir parantez açmak lazım. 2004'te açılan hayata giren Dynamite Comics, DC, Marvel ve Image Comics'ten sonra hakikaten Amerika'nın lokomotif çizgi roman şirketlerinden birisi ve ellerinde birçok aset bulunmakta. Ve bugün hala yayını süren Red Sonja, Dynamite Comics'in lokomotiflerinden birisi ve ikonik karakterlerinden birisi. Ellerinde birçok karakter var. En son biliyorsunuz The Voice çok popüler oldu. Umarım Dynamite Comics ellerindeki bu asetleri iyi değerlendirir ve ileride gelecekteki bu diğer asetlerini de beyaz perdeye veyahut da dijital platformlara iyi şekilde yansıtabilir ve buradaki iyi karakterleri biz de görebiliriz. Zamanında Robert Irwin Howard tarafından yaratılan Red Sonja karakteri 70'lerde Marvel tarafından çizgi romana adapte edildiğinde tamamen geliştirip tamamen farklı ve gelişmiş bir karakter olarak çizgi roman dünyasında iyi bir yer buluyor ve bence yani benim kanıma göre
çizgi roman dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi. Şöyle diyorum bakın, en ikonik kadın karakterlerinden birisi demiyorum. En ikonik çizgi roman karakterlerinden birisi. Gerçekten Red Sonja çok iyi bir karakter ve işlenmesi gereken bir karakter. Benim bu filmle ilgili temennim, umarım film benim tahminimden çok daha iyi çıkar. Ve Red Sonja hep böyle bir Amerikalıların deyimiyle beraber underdog derler ya, altta kalmış, küçümsenen bir karakter olmaktan çıkar ve dünyamızda daha çok yer bulur. Çünkü bunu hak ediyor. Red Sonja ile ilgili şöyle tartışmalar da var. Tabii ki çizgi romanlardaki kadın karakterleriyle ilgili hep böyle tartışmalar olur. Kimisi bir taraf diyor ki çok güçlü, çok iyi bir karakter yaratmışsınız. Diğer tarafta diyor ki işte kadın vücudunu meta olarak kullanıyorsunuz, çıplak olarak çiziyorsunuz falan. Ben burada birinci görüşe daha çok yakınım ama gerçekten benim için Red Sonja güçlü, kuvvetli bir kadın karakter. Çizgi romanlarda kadın vücudunun da estetiksel olarak kullanılmasına da karşı değilim. Red Sonja çok iyi bir karakter dediğim gibi ve filmden umutluyum. Dediğim gibi umarım film daha iyi çıkar benim beklentilerimin ötesinde ve Red Sonja önümüzdeki yıllarda daha çok hayatımızda yer eder. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Güç sizinle olsun.